Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Salgın nedeniyle piyasalar tedirginlik yaşıyor. Kurban Bayramı tatil olması nedeniyle yurt içi piyasaların 19 Temmuz'da yarım gün açık olması nedeniyle yurt dışında yaşanılan Delta varyantı ile ilgili fiyatlamalara reaksiyon vermediğini gördük. Haftaya salgın endişeleriyle başladığımızı söyleyebilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyarmaya devam etti. Türkiye'de dün itibariyle 14.230 yeni vakanın görülmesiyle 55 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan vatandaşların ilk fırsatta aşı olması gerektiğini yineleyerek Delta varyantının piyasalara olan etkisini yurt içi piyasalar kapalı olduğu için çok net bir şekilde hissedemedik. Ancak yurt dışında fiyatlamaları baskılamaya devam ettiğini gördük. Dünya genelinde Delta varyantının yaygınlık kazanması, uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve turizm sezonunun açılması ile birlikte vaka sayılarındaki artışın devam etmesi bekleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililerin yaptığı açıklamalara göre vaka sayılarının artmasıyla birlikte maske zorunluluğunun tekrar geri gelmesi söz konusu olabilir. Bu hafta çarşamba günü yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edilirken Delta varyantının ekonomiye olan etkilerinin takip edildiği bir dönemde Fed'in nasıl bir karar alacağından ziyade neleri öngördüğünü piyasalar açısından önemini koruyor. Geçtiğimiz toplantı itibariyle varlık alım programında yapacağı değişikliğe gidilmemesinin tartışılmaya başlanacağının sinyallerini veren Başkan Jerome Powell, ekonominin gidişatına ilişkin yapacağı yorumların piyasaların yönünü belirleyici yönünde olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden olan Avrupa Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı dün Başkan Lagarde'ın önderliğinde gerçekleşti. Toplantıda öne çıkan ifadelere baktığımızda enflasyonun %2'lik hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranını koruyacaklarını açıkladılar. Toplantı sonrasında katıldığı basın toplantısında açıklamalarına devam eden Başkan Lagarde, faiz oranında değişikliğe gidilebilmesi için enflasyonun %2'nin gerisinde kalması gerektiğini ve geçici etkilerin 2022 yılı başı itibariyle azalması gerektiğini belirtti. Öte yandan Başkan Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın acil durum onay programında değişikliğe gitmesi için henüz erken olduğunun da altını çizdi. Yılın ilk çeyreğinde tahvil piyasalarında görülen fiyatlamalardaki korkutucu senaryonun geride kalmasının yanı sıra yatırımcılar yüksek tahvil getirilerinin piyasalara vereceği zarardan ziyade yükselen tüketici fiyatlarına odaklanıyor. Büyüme ile ilgili olarak Uluslararası Para Fonu Başkanı yani IMF'nin başkanı Georgieva, bu ay açıklanacak 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminlerinin Nisan ayındaki öngördükleri %6 seviyesiyle aynı olduğunu, ancak bazı ülkelerin daha hızlı, bazılarının ise daha yavaş büyümesini beklediklerini ifade etti. IMF 27 Temmuz'da Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncelleyecek ve son olarak Nisan ayında yayınlanan raporda küresel ekonominin 2021'de %6 ve 2022 yılında da %4,4 büyüyeceğini tahmin etmişti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında
geçtiğimiz hafta yurt içi piyasaların kapalı olması nedeniyle fiyatlarda çok fazla oynaklık yaşanmazken Delta varyantı ile ilgili endişeler fiyatlara da yansıdığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri tahvil fiyatlarındaki geri çekilme stagflasyon beklentilerini de artırırken bugün açıklanacak olan Türkiye kapasite kullanım oranı verisini de yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,62 ve 8,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,54 ve 8,48 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz haftaki para politikası toplantısında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve faiz oranını sabit bıraktı. Toplantıda varlık alımlarından yakın vadede değişikliğe gidilmeyeceği ve hedeflenen %2 enflasyon oranının para politikasında etkili yol oynayacağı net bir şekilde altı çizildi. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme ile birlikte değer kazanılması beklenilen ons altındaki yatay hareketlilik devam ediyor. Ekonomik büyümenin istenildiği gibi olmayacağı beklentisiyle enflasyondaki artış fiyatlarda önemini korurken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1815 ve 1825 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1800 dolar ve 1795 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise 1800 dolar üzerinde tutunamayan ons altındaki görülen yatay yönlü hareket yerini satışlara bırakmış durumda görülüyor. Döviz kurunda net bir hareketin olmamasından dolayı çok net bir fiyatlama yaşanmazken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 105 Türk lirası ve 110 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası bir aşağı yönlü hareketin olması durumunda ise 490 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında varlık alım programında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip ederken enflasyondaki artış eğiliminin hız kazanması ve kontrolden çıkacağına dair beklentiler fiyatlardaki oynaklığa sebep oluyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri konut satışları verisi öncü gösterge olarak karşımıza çıkarken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,18 ve 1,1820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli
direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1760 ve 1,1735 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise ekonomilerin daha az büyüyeceğine dair beklentiler enerji fiyatlarını baskılarken tepki alımları Brent petrolü tekrardan $70 üzerine çıkardığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 2,103 milyon varil azalış gösterirken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde $73 ve $74 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise $72 ve $71 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a